Bir insanı kaybetmek bazen bir cümleyle olur. Ama geri kazanmak, sence yalnızca 6 kelime yeterli olur mu? Yıllardır birbirimizi dinliyoruz ama maalesef duymuyoruz. Kelimeler çoğaldı ama anlam azaldı. Peki ya gerçekten bağ kurmanın sırrı hala o unutulmuş 6 kelimede saklıysa? Bu videoda bir kalbi yeniden açabilen o kelimeleri tekrar hatırlayacağız. Ve belki videonun sonunda "Keşke bunu daha önce söyleseydim" diyeceksin. Başlamadan önce kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hazırsanız başlıyoruz. 1. Anlıyorum, hayat bazen insanı sessizliğe mahkum eder. Bir şey anlatmak istersin ama karşındaki dinlemez. Dinler ama anlamaz, anlar ama umursamaz. Ve sen kelimelerin artık işe yaramadığına inanmaya başlarsın. Oysa bir kelime vardır ki tüm bu sessizliği bir anda çözebilir. Anlıyorum. Bu kelime bir yargı değil, bir sığınaktır. Ne tavsiye verir, ne öğüt dağıtır. Sadece senin acını küçümsemiyorum der. Bir insana bundan daha büyük bir hediye olabilir mi? Düşünsene, bir hasta doktoruna "Artık dayanacak gücüm kalmadı" der. Doktor sadece reçeteye değil, o cümlenin içine bakarsa, "Anlıyorum, bu süreç seni çok yordu" derse, ilaçtan önce güven başlar. Çünkü insanlar önce anlaşılmak ister, iyileşmek sonra gelir. Ya da bir baba yıllar sonra oğluna "Beni hiç anlamadın" dediğinde, oğul haklı çıkma refleksini bastırıp sadece "Haklısın baba, şimdi anlıyorum" diyebilirse 10 yıllık uzaklık tek bir cümleyle erir. Bir kelimenin geçmişi bu kadar onarabileceğini kim tahmin eder ki? Ama biz genellikle tersini yaparız. Karşımızdakini anlamaya değil, kendimizi anlatmaya odaklanırız. Cümlelerimiz dinlemek için değil, savunmak için çıkar ağzımızdan. Bu yüzden bir tartışmada en yüksek ses kazanan değildir. Çoğu zaman en sessiz duran, en iyi anlayandır. Anlıyorum demek teslim olmak değildir. Bu, senin acını inkar etmiyorum demektir. Birinin hikayesine küçük bir yer açmak, onun dünyasına misafir olmak gibidir. Kısa sürer ama etkisi uzun kalır. Hatırlıyor musun? Çocukken ağladığında biri sadece saçını okşayıp "Tamam, anlıyorum, acıyor ama birazdan geçecek" derdi. O anda acın geçmezdi ama yalnızlığın biterdi. İşte o duyguyu yetişkinlikte kaybettik. Artık kimse kimseye dokunmadan, anlamadan geçiyor. Ve her anlamadığımız insan içimizde bir taş bırakıyor. Bugün o taşı bırakmanın vakti. Birine öğüt vermeden, akıl satmadan sadece şunu söyle: "Anlıyorum." O kelimeyi duyan insan ilk kez görülmüş gibi hisseder. Ve belki de yıllar sonra ilk kez yeniden konuşmaya başlar. 2. Hatırlıyorum. İnsan hatırlandığı kadar var olur. Birinin seni hala hatırladığını bilmek, hayatta kalmanın en basit ama en güçlü biçimidir. Hatırlıyorum. Bu kelimeyi söylediğinde karşındaki sadece geçmişi değil, kendini de hatırlar. Bir anne düşün. Yıllar önce çocukları evden gitmiş, ev sessizliğe gömülmüş. Bir sabah telefonu çalıyor ve karşıdan gelen ses şunu söylüyor: "Anne, geçen gün arkadaşlarda yemek yiyorduk. Senin yaptığın tarhana çorbasını hatırladım." İşte o anda yıllardır boş duran mutfak birden canlanır. Bir tabak, bir sandalye, bir kahkaha geri gelir. Çünkü hatırlıyorum bir geçmiş değil, bir yeniden buluşma cümlesidir. Hatırlamak, insanların birbirine verdiği sessiz güvencedir. "Unutulmadın" demenin zarif yoludur. Kimi zaman bir doğum günü mesajı kadar kısa, kimi zaman bir anıya değen 2 kelime kadar sade. Ama biz çoğu zaman bunu da unuturuz. Hayatın hızında hatırlamak bile lüks hale gelir. Oysa birini hatırlamak, ona hala önemlisin demektir. Ve insanlar önemsendiği yerde yeniden açar. Düşünün, bir arkadaşınla yıllar sonra karşılaşıyorsun. Sözlerine şöyle başlıyorsun: "Hatırlıyor musun? O gün yağmur altında sırılsıklam olana kadar yürümüştük." O anda ikinizin de yüzü değişir.
Çünkü o hatıra sadece bir an değil, bağınızın canlı kanıtıdır. Hatırlıyorum demek aslında seni içimde taşıyorum demektir. İnsan unuttuğuna değil, içinden çıkardığına üzülür. Bu yüzden hatırlamak sevginin başka bir biçimidir. Bazı kelimeler geçmişi değil, bugünü tamir eder. Hatırlıyorum da onlardan biridir. Yıllar sonra bir dostunu arayıp sadece sana o yaz akşamını hatırlatmak istedim. Demek geçmişi değil, bağı kurtarır. Bugün uzun zamandır görüşmediğin birini ara. Sebep arama. Sadece geçmişten bir anınızı hatırlatın. Belki o anı o kişinin gününü değil, hayatını değiştirir. 3. Bazı kelimeler insanı yalnızlaştırır. Ben de onlardan biridir. Benim düşüncem, benim yolum, benim planım, benim hayatım. Ne kadar çok söylersek sesimiz o kadar yankısız kalıyor. Oysa bizi hayatta tutan kelime her zaman bizdi. Biz dediğinde cümlenin rengi yumuşar. Savunma iner, kapılar aralanır. Yorgun bir günün sonunda biri koltuğa çöker, diğeri yanına oturur. Bir süre konuşmazlar. Sonra biri hafifçe fısıldar. Bunca yaşadığımız şeye rağmen hala yan yanayız. Ben tek başıma bunların üstesinden gelemezdim. İyi ki yanımdasın. Sen beni biz yaptın. İşte o anda kelimeler değil, sessizlik konuşur. Çünkü biz bazen sadece birlikte susabilmektir. Çünkü biz kelimesi bir barış teklifidir. Kimin haklı olduğunu değil, kimin hala burada olduğunu gösterir. Biz aynı tarafta kalma isteğidir. Ameliyat sabahı elleri titreyen bir hastayı düşün. Doktoru elini tutuyor ve fısıldıyor. Beraber başaracağız. Biz bu süreci birlikte atlatacağız. Ağrısı azalmıyor belki ama güven başlıyor. Biz işte bu yüzden korkunun panzehiridir. Bugün insanlar hızlı konuşuyor ama az bağ kuruyor. Mesajlar kısa, yüzler donuk, ilişkiler aceleci. Kimse biz demek istemiyor. Çünkü biz demek, emek demek. Sabır, sorumluluk, fedakarlık demek. Ama biz aynı zamanda umut demek. Birlikte susabilmek, aynı yöne bakabilmek demek. Bunu en iyi yaşlı çiftlerde görürsün. Yıllar geçmiş, kelimeler azalmış ama sessizliklerinde bile ortak bir nefes var. Artık konuşmalarına gerek yok çünkü onlar biz olmuşlardır. Belki de bugün yeniden hatırlamalıyız bunu. Birlikte yürümeyi, birlikte düşünmeyi, birlikte yaşlanmayı. Çünkü benle kurulan köprü yıkılır ama bizle kurulan bağ kolay kolay kopmaz. Bugün bir cümleni değiştir. Ben yerine bizde. Benim sorunum değil, bizim meselemizde. Belki tartışma bitmez ama uzaklık azalır. Çünkü bazen bir kalp sadece biz denildiğinde sakinleşir. 4. Anlat. İnsanın içinde biriken kelimeler söylenmeyince ağırlaşır. Zamanla kalbe çöker, yüzü değiştirir, bakışı yorar. Oysa paylaşmak bir tür iyileşmedir. Ve anlat kelimesi o iyileşmenin kapısını açan en sade anahtardır. Birine anlat dediğinde aslında şunu söylersin. Yalnız değilsin. Ben buradayım. Sözlerini taşıyabilirim. Bu cümle ilaç kadar etkili, bazen de bir hayat kurtarıcı kadar değerlidir. Bir dede düşün. Torunu eve kapanmış, sessiz, içine çekilmiş. Dede sessizliği bozmaz, öğüt vermez. Sadece elini torununun omzuna koyar. Anlat oğlum, içinde kalmasın. Torun başını kaldırır, gözleri dolar. Çünkü kimse ona bunu dememiştir. Bazen tek ihtiyacımız olan şey dinlenmeye izin veren bir kulaktır. Bilim de bunu söylüyor. İnsan içini döktüğünde beyninde dopamin ve oksitosin salgılar. Yani anlatmak sadece psikolojik değil, fiziksel bir rahatlamadır. Ama modern hayat bize sürekli sus diyor. Zaman yok, meşgulüm, sonra konuşuruz. Ve biz anlatamadığımız her şeyle biraz daha içimize kapanıyoruz. Ve sustukça yük büyüyor. Bir kadın düşünün. Yıllardır evde ailesine sessizce destek olmuş. Kimse sen nasılsın diye sormamış. Bir gün komşusu bakışlarındaki ağırlığı görünce sen nasılsın diye sormuş. Kadın anlatmaya başlar.
Cümleleri döküldükçe gözlerinden yükler düşer. Çünkü her insan anlaşılmaktan önce dinlenmek ister. Anlat kelimesi konuşmak değil, izin vermektir. Karşındakine kendini savunmadan, korkmadan konuşabilirsin demektir. Bazen bir anneye, bazen bir dosta, bazen bir hastaya söylenir ve her seferinde biriken sessizlik çözülür. Ama unutma, anlat diyorsan gerçekten dinleyeceksin. Sözünü kesmeyecek, akıl vermeyeceksin. Çünkü anlatmak bir armağandır. Dinlemekse o armağanı kırmadan tutabilme becerisi. İlişkiler, seni dinliyorum cümlesiyle büyür. Birinin içini açtığı an ona güvenmeye başladığı andır. Ve o güven her türlü sevgiden daha kalıcıdır. Bugün biriyle konuştuğunda sadece bir kez dene. Sor, anlat. Seni en çok ne yordu bu hafta? Sonra sessiz kal. Cümleleri bölmeden, yüzünü çevirmeden sadece dinle. Telefonu ters çevir, dikkatin sadece onda kalsın. Göreceksin. Bazen en güçlü bağ sessizce kurulur. 5. Teşekkür ederim. Hayatta en çok duyulmak istenen cümle çoğu zaman en az söylenendir. Teşekkür ederim. Bu iki kelime bir nezaket biçimi değildir sadece. Bir varlığın, bir emeğin, bir dokunuşun farkına vardığını göstermektir. Ve insan fark edildiği yerde iyileşir. Sabah mutfağında buhar yükselir. Tabakları biri sessizce dizer. Diğeri başını kaldırır, tek bir cümle kurar. Teşekkür ederim. O anda evin sesi değişir. Çünkü değer görmek ekmekten bile doyurucudur. Teşekkür ederim cümlesi ilişkilerde en çok unutulan ama en çok aranan köprüdür. Biz çoğu zaman büyük lafların peşindeyiz ama ilişkileri ayakta tutan küçük cümlelerdir. Bir bakış, bir sağ ol, bir içten gülümseme. Bir hasta düşün. Ameliyat sonrası doktoruna teşekkür ederim, sadece ağrımı değil korkumu da aldınız der. O anda tüm yorgunluk biter, bütün çaba anlam bulmuştur. Çünkü minnettarlık hem vereni hem alanı iyileştirir. Teşekkür ederim demek aslında görmezden gelmedim demektir. Birinin emeğini, sabrını, varlığını fark ettiğini söylemektir. Ve her teşekkür ilişkilerde görünmeyen bir bağ kurar. Ama ne yazık ki zamanla alışırız. Sevgiye, yardıma, ilgiye, sanki hep varmış gibi davranırız. Oysa hiçbir iyilik zorunlu değildir. Her biri bir seçimdir. Ve o seçimi yapan insana teşekkür etmek kalbin asaletidir. Bir evladın yıllar sonra annesine ya da babasına "Beni hiç yalnız bırakmadığın için teşekkür ederim" dediğini hayal et. O anda kelime değil, bir ömür konuşur. Çünkü teşekkür, geçmişe değil, bugüne değer verir. Sen varsın, farkındayım der. Kimi zaman teşekkür ederim demek zor gelir. Çünkü egomuz fısıldar. Benim de emeğim var. Ama unutmamak gerekir. Teşekkür etmek, küçülmek değil, olgunlaşmaktır. Kalbi büyütür, kibri küçültür. Bugün birine teşekkür et. Ama bu kez yazmadan, mesaj atmadan, göz göze bakarak söyle. Teşekkür ederim. İki kelime, iki gözle birleştiğinde daha derin işler. Unutma, sevgi hep büyük jestlerde saklı değildir. Bazen iki kelime yeter. Teşekkür ederim. 6. Hayal et. Hayat hayal kurmayı bıraktığımız anda yaşlanmaya başlar. Ve bazen hayal etmek yeniden inanmanın tek yoludur. Hayal et dediğinde birine sahte umut vermiyorsun. Sadece karanlıkta duran bir lambayı yeniden yakıyorsun. Yıllar önce eşiyle birlikte oturduğu balkonda şimdi yalnız oturan bir kadın düşünün. Gökyüzüne bakıyor ama yıldızları fark etmiyor. Torunu geliyor, eline bir battaniye veriyor ve gülümsüyor. Babaannem, hayal et. Belki dedem şimdi bizi oradan izliyordur. Kadın başını kaldırıyor, gözleri doluyor. O an acı kaybolmuyor ama anlam değişiyor. Çünkü hayal etmek, yokluğu inkar etmek değil, varlığın izini sürmeye devam etmektir. Hayal et demek, kalbe yeniden pencere açmaktır. Bitti dediğin yerden ışık sızdırmaktır.
Sessiz bir evde dua eden bir anne düşün. Evladı uzaklardadır. Akşamları telefonu sessiz. Bir gün içinden geçer. Hayal et. Bir gün o kapı yeniden çalacak. Ve o hayal kadının sabrına güç katar. İnsan umudu kaybettiğinde değil, hayal kurmayı unuttuğunda tükenir. Çünkü hayal, gerçeğin provasını yapmaktır. Korkularla değil, ihtimallerle yaşamanın adıdır. Hayal et kelimesi, geçmişin değil, geleceğin ilacıdır. Bir ilişkide, bir dostlukta, bir ailede yeniden filiz veren tohumdur. Biriyle birlikte hayal et diyebildiğinde aslında devam edelim diyorsun. Ve çoğu zaman en güzel başlangıçlar tam da o yerden doğar. Hayal etmek aklı değil, kalbi çalıştırır. Bir koku, bir ses, bir fotoğraf, hepsi bir anda seni oraya taşır. Geçmişin sıcaklığıyla geleceğin umudu karışır birbirine. Ve işte o an yaşam yeniden başlar. Şimdi gözlerini kapat. Birini, bir zamanı, bir sesi hayal et. İçinde hala ışık olan bir anı bul. Belki bir gülüş, belki bir anlıyorum sesi, belki bir teşekkür. O anı bul ve tut. Sonra derin bir nefes al ve kendi kendine fısılda. Ben hala hayal edebiliyorum. Çünkü bu cümleyi kurabilen insan hala sevebiliyor demektir. Hayat aslında karmaşık değildir. Biz karmaşıklaştıkça kelimeleri de unuttuk. Anlamı derin ama sesi sade olan o 6 kelimeyi bir zamanlar hepimiz biliyorduk. Anlıyorum, hatırlıyorum. Biz, anlat, teşekkür ederim, hayal et. Bu kelimeler birer köprü gibidir. Yıkılmış ilişkilerin üzerinden yeniden geçebilmek, suskun kalpleri birbirine bağlayabilmek için. Bazen birini geri getirmezler ama seni yeniden kendine yaklaştırırlar. İnsan yaşlandıkça fark eder. Kırgınlıklar değil, söylenmemiş kelimeler yaşlandırır. Keşke dediğimiz çoğu şey aslında zamanında kurulmamış bir cümledir. Ve hayat o cümleleri hatırlayana kadar bizden hep biraz eksik kalır. Bugün belki sen de o 6 kelimeden birini kullanacaksın. Belki birine anlıyorum diyeceksin. Belki yıllardır aramadığın birini hatırladım seni diyerek arayacaksın. Belki de sadece sessizce teşekkür ederim diye fısıldayacaksın. Ne yaparsan yap, kelimelerin gücünü hafife alma. Çünkü doğru zamanda söylenen bir cümle, yorgun bir kalbi yeniden hayata döndürebilir. Şimdi sen düşün. Bu 6 kelimeden hangisi sana en çok dokundu? Yorumlara yaz. Belki senin kelimen bir başkasının yarasına merhem olur. Ve unutma, dünyayı değiştirmek bazen büyük şeylerle olmaz. Bazen sadece bir kelimeyle olur. Belki de senin sıran bugün bir kalbi onarmak için o kelimeyi söylemeye çalış. Bir sonraki videoya kadar hoşça kalın.